Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil, sarı ve turuncu olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Çok kolay, çok şık, çok güzel bir model oldu hanımlar. Patiğimizin kenarları, tabanımız, topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimizin kenar bölümlerinde hanımlar şöyle 2 tane daha yedek şiş kullandım. Dileyen buraları da misinalı şişlerle de yapabilir. Dediğim gibi ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için yedek şişlerimi tercih ettim. Şimdi patiğimizde burun kısmından başlayacağız hanımlar. 8 ilmek olarak. Bu şekilde sarı ipim ile buraya 8 ilmeğimi atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bir ilmek daha atıyorum. 8. Geri döndüm. Burada haroşa örgü yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı yapıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde artırmalarımıza başlayacağız. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ipimi şöyle parmağıma dolayarak artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmek kaldı. Tekrardan buraya artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece şişimizde 10 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde artırmayı yaptık. Geri döndüm. Arka yüzde hanımlar artırma yapmıyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını normal haroşa olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Tekrar artırmalarımı yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Hemen son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum yine. Böylece hanımlar 12 ilmeğimiz oldu. Tekrar arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yapmayacağım. İlmeklerin tamamını haroşa olarak öreceğim. Artırma işlemi bu şekilde yapılacak hanımlar. İlk 2 ilmeği örüp artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp artıracağız. Arka yüzde de artırma yapmadan ilmekleri haroşa öreceğiz. Bu şekilde artırmalar devam edecek. Hanımlar bu modelimizde şişimizde toplamda 26 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 26 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar 26 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Ön yüzdeyim artık artırma yapmayacağım. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Şimdi de geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi bu defa ters öreceğim. Bu şekilde ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim gelelim. Evet ilmeklerimi ters ördüm. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi bakın ipimi kendime doğru aldım. Örmeden alıyorum. Şimdi tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. 2 sıra ördük. Modele başlayacağız. Turuncu ipimi ekleyeceğim. Bu modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Ön yüzde modelde 1. sıradayım hanımlar. 1. sırada ilmeklerimi turuncu ipim ile örüyorum. İlk 2 ilmeğimi ördükten sonra hemen ipimin ucunu düğümleyeceğim buraya. Patiğim sökülmesin. Bu şekilde 2 tane düğüm attım. Modelde 1. sıramızda ilmeklerimizin tamamını turuncu ipimiz ile düz olarak örüyoruz hanımlar. Modelde 1. sıramız.
Gayet kolay bir model. Evet, sonuncu ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde modelde ikinci sıramız. Bu sıramızda da hanımlar kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimin tamamını tekrar düz örüyorum. Bir diş haroşa düşüyor böylece. Arka yüzde modelde ikinci sıramız. Yine ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyim. Modelimde 3. sıram. Bu sıramda hanımlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Şimdi ipimi şişime bir kere şöyle doluyorum. Yani ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Artır kes olayı yapıyoruz. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Modelde ön yüzde 3. sıramızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Son 2 ilmeğimiz kalana kadar bu işlemi yapacağız. Artırıyorum, kesiyorum. Artırıyorum, kesiyorum. Tekrar artırdım, kestim. Yeniden artırdım, kestim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. 3. sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. Bu sıramızda ilmeklerin tamamını yine düz olarak örüyorum. Yani haroşa. Artırdığım ilmekler, kestiğim ilmekler hepsini düz örüyorum. Modelimizin 4. ve sonuncu sırasını da bu şekilde yapıyoruz. Böylece hanımlar ilk modelimizi tamamlamış oluyoruz. Yine ön yüzde renk geçiş yapacağım için ipi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Evet, bakın ilk modelimiz bu şekilde. Hanımlar model aralarına sarı ipimiz ile 2 sıra öreceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Bakın model aralarında 2 sıramız var. Şimdi ön yüzdeyiz. Sarı ipimi aldım. Turuncu ipim beklesin burada. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını ön yüzde sıra sonuna kadar düz örelim. Arka yüzde de yine ilmeklerin tamamını sarı ipimiz ile ters örelim. Ardından buluşalım. Evet, ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi 2 sıra sarı ipim ile ördüm. Bir diğer modelimi yapacağım. Diğer modelimde de yeşil ipimi kullanacağım. Turuncu modeli nasıl yaptıysak yeşili de aynı şekil yapacağız hanımlar. Hiçbir fark yok. Sadece renk değişikliği yapıyoruz. Yine yeşil ipimi ekliyorum. İlk 2 ilmeğimi yeşil ile ördüm. Hemen yeşilimin ucunu yine düğümleyeceğim buraya. Şimdi modelde 1. sıramız hanımlar. Bu sıramızda yine ön yüzdeyiz. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. Kafanız karışmasın diye bu 2. modeli de sizlere göstereceğim hanımlar. İlmeklerimin hepsini yeşil ipim ile düz örüyorum. Ön yüzde 1. sıramız. Evet. Arka yüzde modelde 2. sıramız. Tekrar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 3. sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz örüyorum yanına. Ardından artırdım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Artırıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Artırıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Modelimizin 3. sırasında da yapacağımız işlem bu şekilde. Son 2 ilmeğimiz kalana kadar buna devam ediyoruz. Önce artırıyoruz, ardından öndeki 2 ilmeği kesiyoruz. Artırdım, kestim, artırdım, kestim. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 3. sıramızı tamamladık.
Geri dönüyorum. Arkada modelde 4. sıram. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu sıramızda da ilmeklerimizin tamamını düz yani haroşa olarak örüyorum hanımlar. 4 sıradan oluşan ikinci modelimizi de tamamlamış olduk böylece. Gördüğünüz üzere model gayet kolay bir model. Model aralarına ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra ana renk ipimizle yani sarı ile örüyoruz. Yine ön yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Evet, bakın ikinci modeli de tamamladık. Şeklimiz iyice belirginleşti. Şimdi sarı ipimizi alacağız hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Sonra üçüncü modeli yapacağız. Ben sırasıyla yeşil, turuncu, yeşil, turuncu, yeşil bu şekilde yaptım. Hanımlar, ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda 5 tane model yaptım. Burada daha küçük yapmak isteyenler varsa da hanımlar buraya 4 tane model yapabilir. Yani 35-36 numara yapmak isteyenler varsa buraya bir model eksik yapabilir. Daha büyük yapmak isteyenler de hani 40-41 numara yapmak istiyorum diyenler de yine 5 tane model yapabilir. Bunlar da arka haroşa sayılarını fazla yapabilir. Patiğin boyutunu burada ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu boyutlarda buraya 5 tane model yaptım. Şimdi 5 tane modelimizi yapalım hanımlar. Ardından yine sarı ipimiz ile ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, toplamda 5 tane modelimi yaptım ve 5. modelimden sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi ördüm. Turuncu ve yeşil ipimi de kestim. Uçlarını arkaya düğümleyip gizledim. Şimdi buraya hanımlar haroşa öreceğiz artık. Hem ön hem arka yüzde düz örgü görünce haroşa oluyordu. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz öreceğim. Tekrardan geri döneceğim. Arka yüzde yine ilmekleri düz öreceğim. Bir diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar bir kez daha tekrar edeceğim. 2 diş. Bu bölümde 2 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet, 2 diş haroşamı bakın ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrar ön yüzde ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz öreceğim. Arka yüzde kesimler yapacağız. Yine sıra sonuna kadar ön yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Arka yüzde yanlarda 9'ar ilmek olacak. Ortada 8 ilmeğimizi keseceğiz. Şimdi kenar ilmeğim 1. Haroşa örüyorum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm. Bilek kısmında 8 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak. Bakın bu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek kestim hanımlar. İlk 9 ilmeği ördüm. 8 ilmek kestim. Burada da 3, 6, 9 ilmek kaldı. Şimdi bu 9 ilmeği sıra sonuna kadar normal örüyorum. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Buraya önce patiğimizin bu sağ kenarını yapacağız. Ardından sol kenarını. Bu sol taraftaki 9 ilmeğimiz beklesin. Şimdi bu 9 ilmek ile bir diş haroşa örüyorum. Öncelikle ön yüzde 9 ilmek haroşamı düz örüyorum. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu 9 ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Böylece 9 ilmek ile bir diş haroşa ördük hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Artırmalara başlayacağız. Artırmaları şu bilek kenarından yapacağız. Şimdi burada 9 ilmek vardı. Bilek kenarında son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin şu haroşa kısmına, şu ön bölümüne giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Yani artırmamı yapıyorum burada. Kenar ilmeğimi de yine ördüm. Böylece 10 ilmek oldu. Ön yüzde artırmayı yaptık. Geri döndüm. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi normal örüyorum. Artırma işlemini bu bilek bölümünde sadece ön yüzde yapacağız. Arka yüzde ilmeklerin hepsini normal haroşa öreceğiz. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim bilek kenarımda. Bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Yine en son ördüğüm ilmeğin haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi de burada 11 ilmek oldu. 4, 8, 3 de burada 11. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde artırma yapmıyoruz. 11 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz.
Yeniden ön yüzdeyim hanımlar. Tekrar artırmamızı yapacağım. Son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bu şekilde kenar kısmından artırmamı yapacağım sonra. Bakın son bir ilmek kaldı. En son ördüğüm ilmeğin şu ön kısmına girerek bu ilmeğimi de normal düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi de burada hanımlar 12 ilmeğimiz oldu. 14 olana kadar bu artırmaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzde ilmeklerimi haroşa örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Yine bilek kenarına kadar öreceğim. Yani bilek kenarında son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Tamamen kenarlar haroşa. Artık patiğin devamında haroşa yapacağız. Bakın son bir ilmek kaldı. En son ördüğüm ilmeğin ön kısmına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. 13 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde bu 13 ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonuncuyu da yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Yine artırmamı yapacağım. Kenarda son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son bir ilmeğim kalana kadar. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin ön kısmına girerek buradan aldığımı da düz örüyorum. Son kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. Artık burada hanımlar bakın 4, 8, 12, 2 de burada 14 ilmek oldu. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Artık artırma yapmayacağız hanımlar. 14 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz. Artık o artırma yok. 14 ilmek ile kenar yapılacak. Yeniden geri döndüm. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Artırma yapmayacağım. Bu şekilde ilmeklerimin hepsini örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. 14 ilmek ile devam edeceğiz hanımlar. Ben patiğimin şu kenarına toplamda şu ilk başlangıçtaki haroşaları sayacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diş haroşam olmuş. Ben buraya toplamda 18 diş yani 18 sıra haroşa ördüm. Şimdi hep birlikte bu patiğimizin kenar bölümünü haroşalarımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu kenarımızda 18 sıra haroşam olana kadar ilmeklerimi ördüm. Baştan sona 18 sıra haroşam var. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Ön yüzde ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak kesme işlemini yapıyorum. Bu aşamada sıkı bir kesim yapmayalım. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız V şeklinde kenar ilmek yerleri var. Buralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek kesim yapmamızda fayda var. Sonuncu ilmeğimi de kestim. Buraya da en son 2 tane zincirimi çekiyorum ve artık burada işim kalmadı. Sarı ipimi buradan kesiyorum hanımlar. Böylece patiğimizin sağ kenarını tamamladık. Şimdi sol kenara başlayacağız. Hanımlar, sol kenarımıza hemen şu iç bölümden başlıyoruz. Bakın ön taraftan başlayacağız. Buradaki ilk 9 ilmeğimi öncelikle haroşa olarak ön yüzdeyim öreceğim. Bu sağ kenarı da yaparken buraya 9 ilmek ile bir diş haroşa örmüştük. Bu sol kenarımıza da bir diş haroşamızı öreceğiz. Öncelikle şöyle ilk 2 ilmeğimi ördüm. İpimin ucunu düğümleyeceğim patiğim sökülmesin diye. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu ilmeklerimi normal düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Bu kenardan da hanımlar artırmalarımızı yapacağız yine diğer kenarda olduğu gibi. Şimdi geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde de bu 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Artırmalara başlıyoruz. Burada kenar ilmeğimi hemen aldıktan sonra bakın bilek kenarında artırma yapacağım. Öndeki ilmeğimin şu haroşa kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Böylece 10 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde bilek kenarında artırmayı yaptım. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerin tamamını haroşa örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğimi aldım. Öndeki ilmeğimin bakın şu ön haroşa kısmına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Böylece şişimizde 11 ilmek oldu.
14 olana kadar bu kenarda da artırmamızı yapacağız. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmeklerin tamamını örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Yine artırmamı yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki ilmeğin şu haroşalı kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Böylece 12 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar bu ilk kenar ilmeğinden sonra artırmamızı yapacağız. Sağ kenarda olduğu gibi burada da şişimizde 14 ilmek olana kadar artırma yapacağız. 14 ilmekten sonra da yine kenarımızı 14 ilmek ile örmeye devam edeceğiz. Bu kenarımıza baştan sona hanımlar şu bölümde 18 sıra haroşa örmüştüm. Buraya da toplamda yine şu başlangıçtan itibaren aynı sayıda yani 18 sıra haroşamı öreceğim. Şimdi hemen patiğimizin bu sol kenarını da sağ kenarda olduğu gibi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu kenarını da ördüm. 18 sıra haroşam oldu. Şimdi ön yüzdeyim. Buradaki ilmeklerimi de yine keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Yine gevşek bir kesim yapıyorum hanımlar burada. Sonuncu ilmeğimi de kestim. Şimdi patiğimizin üst bölümünü bitirdik. Kenarlarını yapacağız. Patiğimizin kenarlarında yedek şiş kullanacağız demiştim. Hemen şuradan yedek şişlerimi alıyorum. Şöyle. Kenarlardan ilmekler çıkaracağız hanımlar. Hemen aynı ilmeğimi şöyle şişime tekrar aldım. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Misinalı şiş de kullanılabilir bu bölümlerde. Bakın burada hanımlar toplamda 3, 6, 7 ilmeğim oldu. Ben buradan şu burun kısmına gelene kadar toplamda kenardan 44 ilmek çıkarttım. Renkli bölümlerde de bakın 2 turuncu, 1 sarı, 2 yeşil, 1 sarı. Buralardan da yine gördüğümüz gibi ilmekleri çıkaracağız. Bu burun kısmına kadar 44 ilmek çıkartalım gelelim. 44 ilmeğimi çıkarttım geldim hanımlar. Patiğimize 8 ilmek olarak başlamıştık. Şimdi 8 ilmek başladığım yerden burun kısmına 8 ilmek çıkartacağım. Hemen şu kenardan ilk ilmeğimi alarak şöyle çıkartıyorum. Sırasıyla başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum hanımlar. Şöyle şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü ilmeğim, şu burundaki ipi de gizleyerek götüreceğim. Şu dördüncü ilmeğim, 5. Tekrar şöyle ipimi atlatıyorum. 6, 7, son şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. 8. 8 ilmek başladığım yerden 8 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer taraf için de bir diğer şişimi kullanacağım. Karşı taraftan 44 ilmek çıkartmıştım. Buradan da yine 44 adet ilmek çıkaracağım hanımlar. Şu birinci ilmeğimi yine ipimizi şöyle atlatarak götürüyorum. 2. Bu şekilde sonradan ip gizlemek durumunda kalmıyoruz. Oyalanmış olmuyoruz. Şöyle. Bakın burada da hanımlar şöyle saydığımızda 5 ilmek oldu. Şu uca kadar yine 44 ilmek çıkartıp gelelim. 44 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Bu kenar bölümlerinde yine haroşa yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar ön yüze şöyle göstereyim. Bakın bir diş haroşa düşüyor. Böyle önce bu ilk şişimizi, sonra burundaki 8 ilmeği, sonra diğer şişteki 44 ilmeği şu uca gelene kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın sarı ipimiz ile kenarda bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yine haroşaya devam edeceğiz. Fakat ben burada renkli iplerimi kullandım. Bir diş haroşa turuncu ipim ile bir diş haroşa yeşil ile yaptım. Sonra iki diş haroşa daha sarı ile yaptım. Toplamda burada 5 diş haroşa olacak hanımlar. İlkini zaten birlikte yapmıştık sarı ile. Şimdi turuncuyu ekleyeceğim. İlmeklerimizi turuncu ipim ile öreceğim. Siz hangi renk kullandıysanız onunla devam edebilirsiniz ya da bu kenar bölümlerinde renk kullanmaya da bilirsiniz. Tamamen bu sizin isteğinize bağlı. Hemen turuncu ipimin ucunu düğümleyeceğim. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrar ilmeklerimizi ön yüzde düz olarak örüyorum. Bu şekilde diğer uca kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yani
Şöyle dolanacağız. Şu uca kadar geleceğiz. Ön yüzde öreceğiz. Tekrar arka yüzde geri döneceğiz. Yine düz olarak arka yüzde de ilmekleri örüp tekrar bu uca geleceğiz. Bir diş haroşa turuncu ipimizle örmüş olacağız. Sonrasında yine aynı şekilde yeşil ipimizi ekleyelim. Bir diş haroşamızı yeşil ile örelim. Ardından da tekrar 2 diş haroşamızı ana renk ipimizle örelim. Toplam 5 diş haroşamızı tamamlayıp gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin kenar bölümüne 5 sıra haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı yapacağız hanımlar. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için bu ilk şişteki ilmeklerimizi yine normal haroşa olarak öreceğiz. Burun kısmında 8 ilmek var. 8 ilmeğe kadar olan ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, burun kısmına kadar olan ilmeklerimi ördüm. Şimdi burnumuzda 8 ilmek var. Hanımlar, bu tabanı 14 ilmek olarak öreceğiz. Burası bu 8 ilmek 14 olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Öncelikle buradaki 8 ilmeğimi örüyorum. Önce 8 ilmeğimizi örüyoruz. Ardından hemen diğer şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 9 ilmek oldu. Ardından geri dönüyorum. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Şimdi bu burun kısmındaki 9 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde 9 ilmeğimi ördüm. Şimdi de bu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledik. Ortada 10 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi 10 ilmeğimi öreceğim. Ve bu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Ardından yine geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. Ve şişimden yine bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi de 12 ilmeğimi örüyorum. Ve bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 13 ilmek oldu. Yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum. Şimdi de buradaki 13 ilmeğimi öreceğim öncelikle. ...13 ilmeğimi ördüm ve bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 14 oldum. Tekrar geri döndüm. Artık 14 ilmek ile kesimleri yapacağız. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. 13 ilmeği öreceğiz. 14. de kesimi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 13 ilmeğimi örüyorum. Yani şişimde bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bu sonuncu, yani 14. ilmeği örerken yan şişten de bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 13 ilmeğimi öreceğim. Bu 14. ilmekte kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Aynı işlemi yapacağım hanımlar. 13 ilmeğimi öreceğim. 14. de kesimimi yapacağım. Bakın 14. ilmeğime geldim. Yan kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Yine geri döndüm. Yine ip karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 13 ilmeğimi örüyorum ve 14 de kesimimi yapıyorum. Tabanımız 14 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Yine bakın 14. ilmeğime geldim. Kenardan da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum ve kesimden sonra geri dönüyorum. Tabanımız 14 ilmek ile böyle yapılacak hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, tabanımızı 14 ilmek olarak ördüm ve geldim. Şimdi patiğimizin bu 14 ilmek ile arka bölümünü yapacağız. Bu şekilde. Şimdi yine haroşaya devam ediyorum. Kenar ilmeğini aldım, örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Arka bölüme geçtik, topuk bölümüne. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Burada son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişimde 13 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın buralarda kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine
ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Yine bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Patiğimizin arkasını böyle yapıyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğimi kestim. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Yine geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Ve son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin topuk bölümünü böyle yapacağız hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi topuğumuzu örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu şekilde ördüm ve geldim. Şimdi ilmeklerimi keseceğim artık. Şöyle ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Patiğimizin örgü bölümünü bu aşamada tamamlamış oluyoruz. Ardından 2 sıradan oluşan bir kenar tığlamamız var. Sizlere hemen onun da yapılışını göstereceğim. Bu şekilde hepsini kesiyorum ilmeklerimin. Son bir ilmek kaldı. Bunu da kestim. Şimdi kenarda yüksek bir görüntü oluşmasın diye şu bitiş yerinde şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. 2 de zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Önce iplerimizin uçlarını gizleyelim. Sonra kenar tığlamamıza geçeceğiz. Şöyle. Bakın şu ilmek aralarına girerek kenarda kalan ipimizin ucu vardı. Bunları da hepsini gizliyoruz hanımlar. Mutlaka bu gizleme işlemini yapalım. Yoksa bu ipler patik ayağı giydikten sonra dışarı çıkar. Hoş bir görüntü olmaz. Buna önem verelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz olsun. Bitiş ipimiz vardı. Hemen bunun da ucunu gizleyeceğim. Şöyle zincir tekniğiyle tekrar bir düğümleyin bunu. Bu şekilde. Uçlarımızı böylece gizledik. Şimdi kenar tığlamamızı yapacağız. Bakın. Şöyle 2 sıradan oluşan bir kenar tığlamamız var. İlk sırasında yeşil ipimi kullanacağım. Öncelikle yeşil ipimle şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Şöyle. Şimdi bu topuğumuzu bitirdiğimiz yerden itibaren ilmeğimi hemen şuraya sabitliyorum. Şöyle. Şimdi bu aşamada yapacağımız işlem sık iğne tekniği. İpimi tığıma doluyorum. Öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin yine iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bunu çok sıkarak yapmayalım hanımlar. Biraz esnek olsun. Bu patik boğaz kısmı olduğu için hani sıkı yaparsak boğaz kısmı dar olur. Patik ayağı zor girer. Çok sıkı yapmamaya özen gösterelim. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız. Kenar ilmek yerlerine batarak. Bakın şöyle. Şimdi patiğimizin çevre bölümünü şu ilk başladığımız yere kadar yapalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar tığlamamı burada bitirdim. İpimin ucunu kesip arkaya gizledim. Şimdi kenar tığlamamda ikinci sıramı yapacağım. Bunda da diğer turuncu ipimi kullanacağım. Şöyle turuncu ipim ile yine bir ilmek oluşturuyorum. Bu bitirdiğimiz yerden itibaren şöyle ilmeğimi buraya sabitliyorum. Şimdi de ters sık iğne yapacağım. Geri geri gideceğim. Bakın bir gerideki sık iğnenin içine, yeşil sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine girip ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde. Geri geri gidiyorum hanımlar. Geri geri giderek kenar tığlamamı yapıyorum. Ters sık iğne tekniği kullanıyoruz. Dileyen yine düz sık iğne tekniğiyle de bu ikinci sırayı yapabilir. Bu şekilde. Yine patiğimizin çevresini bu şekilde dolanalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar tığlamamı da tamamladım. Yine buraya bir de zincir çekip turuncu ipimi de kesiyorum.
Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğiz. Patiğimizi tamamladık. Şöyle turuncu ilmek aralarına girerek şöyle ipimizin ucunu gizliyoruz. Evet hanımlar, bakın patiğimiz şekil olarak şöyle. Ben göstereyim. Görüntümüz bu. Haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Bir de ayaktaki duruşuna bakalım. Çok güzel, çok şık, çok kolay model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Bakın desenimiz. Şöyle düzeltelim. Patiğimizin tabanı, topuğumuz. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.